Arkadaşlar herkese merhaba, yeni bir video ile beraberiz. Bugünkü videomda size en son çektiğim videoların analizini yapacağım. Şimdi altyazı geçti videolarda. Videolarda altyazılar geçti. Bana bir şeyler söylendi. Orada şifreli kelimeler geçti. Tabi doğal olarak ne olduğunu, ne demek istediklerini anlamadınız. Ben de videolara zamanım olmadığı için açıklama yapamadım. Genelde en sonuna açıklama ekleyebilirim. Ama zamanım olmadığı için yapamadım. Şimdi size en son çektiğim, yani en sondan başlayarak 4-5 videonun analizini yapacağım. Şimdi hemen kanalımıza girelim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar siz bu videoları beğendikçe ben daha çok videolar çekebiliyorum. Şu an Giresun'da değilim. Bolu tarafına geldim. Burada şimdi en son 4 videodan hemen bir de sen gör kanalına geldik. Kanala abone olduk. Ondan sonra videoyu da beğendik. Şimdi arkadaşlar en son videodan şöyle cihazı kullandığım videolardan bir tanesi şu. Çığlık Ormanı'nda Cadı Cinlerin Daveti. Şimdi Çığlık Ormanı'nda Cadı Cinlerin davetini açacağım. Bu videoda bana farklı farklı şeyler söylemişlerdi. Bu videoda şöyle reklamı geçelim. Maalesef geçemiyorum. Atlatamıyorum arkadaşlar reklamları. Çığlık Ormanı'nda Cadı Cinlerin davetine geldim. Burada hemen aldığım bölüme geliyorum. İlerletip evet. Şimdi burada davetimi yaptım. Arkadaşlar davet yapılmadan önce bunun önceleri var. Davetten önce okunan dualar var. Dua dediğim bildiğiniz davet duaları. Onlar okunuyor. Ondan sonra ben videoyu çekerken isimleri okuyorum. İsimleri okuduktan sonra tabii özel kameramla gözüküyor. Şimdi bakalım bize buradaki varlık ne demiş? Onları size tek tek söyleyip evet, varlık şimdi göründü. Allahu Ekber. Bakın karşıdan bana bakıyor. Şimdi arkadaşlar bakın her seferinde farklı şekilde geliyorlar. Farklı şekilde gelmelerinin sebepleri korku vermek. Yani bunlar her türlü korkuyu vermeye hazırlar. Bakın saçları beyaz. Sakalı var. Geri kalan her yeri simsiyah. Bu gördüğümüz şeylerin çoğunu, mesela ben bu beyaz olan kısımlarını, işte göz kısımlarını, yüz kısımlarını uzaktan baktığım zaman pek olarak net göremiyorum. Benimle gelen kişiler de göremiyor. Mesela Onur'a soruyorum. Onur sen ne görüyorsun şu an karşıda? Çünkü daveti ben yapıyorum. Acaba Onur da benim gördüğüm gibi görüyor mu diye soruyorum bazen. O da bana tarif ediyor. Gerçekten de onun gördüğü gibi, yani o genelde o kadar göremiyor, yani çok net göremiyor. Yanımda kim olursa olsun fazla net göremiyor. Tabii ki daveti yapan ben ondan daha çok şeyler görüyorum. Yani Onur sadece gelen kişi görüyor. Ben o an boyut kapısı açık olduğu için kameranın sadece çektiği şeyleri size anlatıyorum. Çekmediği bazı şeyler de var. Onları da ben kendim görüyorum. Şu an bakın. Şimdi ne diyor? İlk söyleyişi Bismillah seni çok seviyor. Bismillah. Bismillah aslında bakın. Bismillah kendi emri altında olduğu bir tane cin. Ya onun efendisidir, ya onun kralıdır. Bismillah ondan daha güçlü bir tane ifrittir. Büyük ihtimal. Diyor ki Bismillah seni çok seviyor. Onunla gitmen lazım diyor. Onunla gitmen gerekiyor diyor. Bakın arkadaşlar şimdi musallat durumlarında eğer onunla gidersen sen, yani şu an bir oyun çeviriyor. Burada daha doğrusu beni kandırmaya çalışıyor. Onunla gidersen tabii aklını yitirirsin, gidersin. Ama benim üzerimde olan şeylerden de haberdar. Devam edelim. Bakın onunla gitmen gerekiyor diyor. Onunla gitmen gerek diyor. Bakar mısınız? Devamında bakalım ne diyecek. Kafasının üstünde. Şu an bakıyor. Saçlara bakın. Çözmeye çalışıyor. Bir şey var. Korkutmaya çalışıyor. Gözleri çok değişik bir şekilde yanıyor. Bakın. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Sesini anladığımız şekilde, bu şekilde şimdi kayboldu. Şimdi alalım ileriye. İleriye alalım. Bakalım bir daha çıkmış mı? Bismillah. Bismillah her kimse. Ha, işte bakın şimdi bir daha çıkıyor şurada. Tekrar gelelim oraya. Bakın arkadaşlar burada da bayan şeklinde gelmiş. Bakın kadın şeklinde gelmiş. Büyük ihtimal bu kendisi. Burada iki kişi yok. Kendisi şekil değiştirdi. Yanıltıcı bir şekilde oradan şu an bana bakıyor. Bakın kesinlikle yanıltıcı bir şekilde cadı şekline geldi. Ya kendi şekli bu, Bakın, ya da öbür şekil, kendi şekli, diğer şekli, sakallı olan şekil. Bakın oradan bakıyor. Kayboldu.
Şimdi da herhalde pek fazla bir Ses. analiz çıkmayacak gibi. Bakalım, ileriye gidelim, ileriye gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bir daha çıktı. Şurada bir daha çıktı. Allah'a ekber. Bakalım ne diyor burada. Bakın burada görünüyor. Şuna bak. Şuna bakın. Aa, kamerayla oynuyor. Evet, şu an çıktı. Şu an bekliyor. Tabii cihaz Sakala bakın. şu an ses kaydında. Kayıt şeklinde. İnşallah Kaydı belli oluyordur. Saça sakala bakın. alıyor. Ben frekansları düşürüyorum, yükseltiyorum. Hangi frekansa bulursam o sesi ekliyorum. O sesten ne söylediğini çıkarmaya çalışıyorum. Şimdi bakıyor sadece. Kaydırıyor. Sağa sola kaydırıyor. Herhalde bu videoda fazla bir şey söylememişti. Çünkü Konuş. Bismillahirrahmanirrahim beni kandırmaya çalıştı. Benimle konuşabilirsin. Ne işiniz var burada? Evet, sanki bu video o şekilde. Şimdi diğer videomuza geçelim. Evet, Harabe'de Korkunç Cin. Harabe'de Korkunç Cin. Cin Padişahı İfrit. Korka Harabe'de Korkunç Cin. Şimdi ona gelelim. Onur'la beraber gittiğimiz bir video bu. Bu videoda da baya bir gelen varlık konuştu. Bir şeyler anlattı. Ben şimdi aslında bu videoda baya şifreli. Hemen onun şifresini çözelim. Evet, varlığın çıktığı yere doğru getiriyorum ki fazla zamanınızı almasın diye. Videomuz da çok sıkıcı olmasın diye o şekilde yapıyorum. Bakın şimdi varlık Evin göründü. içinde bak bak. Şimdi varlık göründü. O sırada çok acayip yağmur yağıyordu. Biz dışarıya çıkmıştık. şuna İçeride bak. göründü. Oo, Şimdi çok iyi. bakalım. Önce bize bakıyor. Aa, Bakın evet. görüntüsü simsiyah. İri bir şekilde. Yüzü gerçekten değişik bir yüz. Çok farklı bir surat. Dev gibi bir yüz. Şöyle bir yüz vardı bakın. Karşıdaki camı görürseniz o camın genişliği böyleydi. Bakın şu kadardı. Yani kafanın büyüklüğü bu kadardı. Tarif edersem size. Hemen ne söylediğini Bilmiyor. söyleyeyim. Bize falan gelmez değil mi abi burada? Evet, 5 saniye 5 saniye atlatıyorum ve bakıyorum. Evet, çağrı üzerine geldim diyor. Bunu hepimiz anladık Ay gibi bir zaten. şey gelmiş. Burada zaten hem Farsça hem İngilizce çeviri var alt taraftan. Ne istiyorsunuz diyor. Burada benim yaptığım, bakın ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz demesinin sebebi benim yaptığım davetlerin çoğu Kayboldu. onlara bir şey yaptırmak. Yani yaptığım davette onlara bir hükümdarlık kurmak. Onların üzerinde bir hakimlik kurup ve onlara bir şey yaptırmak davetidir. O yüzden o davetle geldiği için bana soruyorlar ne istiyorsunuz? Hani ne yaptırmak istiyorsunuz anlamında. Devam edelim. Yere. Şimdi geldi. Bakın. O kadar net bir şekilde duruyor ki burada da resmen 2 metre boyunda var. Belki 2 metreden daha fazla. Bakın duvarın karşısında. Allah Tam ekber. duvarın önünde çıkmış. Ve üzerindekine bakar mısınız? Simsiyah kara gölge gibi bir şey. Allahu ekber. Simsiyah kara gölge gibi bir şey. Bakın şu an Selamun aleyküm. çok ürkünç bir şekilde yani yüzü La çok ilahe değişik. illallah. Şu an bakıyor. Bakın konuşacak şimdi. Onur şuna bak. Bakalım burada ne demek istemiş. Onur ekrana bakıyor musun? Ekrana bakıyorum abi bu sefer. Siyah diye herhalde bak bak bak. Eyvah eyvah. Evet halen bir şey söylemiyor. Şu an bize bakıyor. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bakın efendi aradaki engeli kaldır ağzına diyor bak. burada. Efendi aradaki engeli kaldır. Arkadaşlar engel şu. Allah. Ben onları çağırdığım zaman bağlama yapıyorum. Bağlama yapmazsanız çünkü şimdi davetlerde bağlama yapılmasa kontrol altına alamazsınız. Yani bir şeyi çağırdığınız zaman kontrol altına almak için bağlama yaparsınız. Bu bağlamayı yaptığım için engel o. Yani o engeli bırakırsam engeli kaldır diyor. Artık engeli kaldırdıktan sonra ne yapacağı belli değil. Belki de gerçekten emrinin altına girecek. Belki de istediğini yaptıracak sana. Belki de bir zarar vermeye çalışacak. Tabii veremez. Vefk olduğu için zarar veremez. Tabii en kötü ihtimal Ayetel Kürsi'yi okuduğun zaman zaten davet de bozulur. Bu mahlukat da ortadan kalkar. Engel o. Aradaki engel o. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bakın bir daha çıktı. Bu sefer içeriden çıkmış. Üstümüze Evet bakın gelmez içeriden mi abi? çıkmış. Şimdi bu içeriden çıkan yaratık bu sefer ne anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Gözleri İçeriden şu an bize bakıyor.
anlamsız anlamsız La bakıyor. ilahe illallah. Belki şu anda bir şey söylüyor. Belki şu anda da bir La şeyler ilahe söylüyor illallah. ama Kimsin? cihaz onu net olarak Çağırdığın kişi algılayamamış. misin? Bakın aradaki Davet duvarı üzerine kaldırıyor. mi Duvar geldin? dediğimde aynı şekilde engel. Yani önlerinde bir set var. O seti aşamıyorlar. Davet üzerine mi geldin? Duvar olmasa zaten o şekilde duramaz orada. Sağ solda görünür. Kaybolur, gider, gelir. Öyle karşında göremez. Bunu bilmeyen bazı cahil insanlar var. Bana diyorlar ki o öyle gelecek işte orada duracak. Yok öyle bir şey. Şimdi bilip bilmeden konuşuyorlar. Çünkü hiç bilgisi olan da konuşuyor. Bilgisi hiç olmayan konuşuyor. Daha doğrusu bilgisi olmayan çok kişi konuşuyor. Bilgisi olan konuşmuyor. Biledensin. Bakın diyor benim adım Mefia. Bakın Hangi Mefia. ülkeden geldin buraya? İsmi Mefia'ymış bunun. Burayı Boyu biliyor bayağı zaten. uzun. Çok net bir şekilde de ismini söyledi zaten. Bakın ben Şat'ın oğlu Mefia. Şat. Şimdi Şat'ın oğlu Mefia olduğu için Arkadaşlar bu bu videoda Müslüman ses değil. analizi yapacağım. Şat da artık yani isim yapmış biridir. Tanınmış bir kişidir. Biz Şat'ı şu an bazı kitaplarda Şat diye geçer. Şatur diye geçer. Başka şekilde geçer. Şat'ın oğlu Mefia. Hani zannediyor biz Şat'ı tanıyoruz. Onların alanındaki o babasının çevresindeki kişiler gibi tanınıyor zannediyor. Şat'ın oğlu Mefia diyor. Kendini tanıtıyor daha doğrusu burada. Devam edelim. Bakın ne diyecek. Hemen gelelim bakalım nereye. Evet burada bir daha gözüküyor. Abi, içinden çıktı. Onur, evet dışarıda. İçinden çıktı abi. Evet. Bak bak bak. Burada bir daha gözüküyor. Bakın burada da Görüyor musun şunu? Allah'ım. sadece bakıyor. Büyük ihtimal burada bir konuşma yoktu. İsmin ne? Konuş. Abi bak ses çıkarmıyor. Ses Çok çıkarıyor. ürkünç bakıyor. Ben İsmin ne? şimdi çekim yaptığım zaman da bu kadar net görmüyorum. Hep hava karanlık. Cellat. Hava karanlık karşıdan göremiyorum. Ekran küçük, ekrandan bakamıyorum. Kameranın şöyle küçük bir ekranı Bak, var. yüze bak. Net olarak göremiyorum. Ben yükledikten sonra bilgisayardan izlediğim zaman daha ürkütücü oluyor. Genelde izlemiyorum yani. İzlemediğim Konuş, için nereden geldin? İsmin biraz ne? daha bakın şu yüz, şu şekil çekim sıralarında, çekim esnasında bu kadar net olarak göremiyorum. Bakın burada göründü, kayboldu. Evet bu videoda herhalde başka konuştu. Şurada da bir daha çıkmış en son evin orada. Duvarın orada. Bakalım burada konuşmuş mu? Çünkü burada sanki Gözlere bak. ben Şatınoğlu Mefia ne istiyorsunuz, ne yaptırmak istiyorsunuz gibi sorular bana sormuş. Başka da cevap alamayınca başka da konuşmamış. Konuşmadıkları zaman yani anlıyorlar bizim onları, benim onları duymadığımı anladıkları için kesiyorlar, konuşuyorlar. Bakın buradaki Bak, bak, sadece gözlere bakıyor. bak. Burada bir konuşma yok gibime geliyor evet. Ekran bozuyor. Nereden geldin? İsmin ne? Hangi ülkeden geldin? Padişah mısın? Evet burada konuşmuyor. Sanki bu videoda başka konuşmanın olduğunu hatırlamıyorum. Sen ne Şöyle biraz görüyorsun, değil mi? ileriye alıp bakacağım. Evet burada o kadar. Başka konuşma yok. Hemen diğer videomuza geçelim. Diğer videomuzda da hangisi vardı? Define tılsımı var. Define tılsımının gittiğimiz bir yer var. Orman dibinde, orman kenarında bir yer vardı. Orada bir define vardı. Definenin bekçisi geldi bir şeyler konuştu. Hemen onun analizine geçelim. Evet onun analizine geçelim ve bakalım bu definenin bekçisi bize neler söylemiş. Arkadaşlar bu tür videolar gerçekten zor ortamda, zor şartlar altında çekiliyor. Yani benim çektiğim sıkıntıları bir bilseniz. Aslında bir kamera arkası videoları yapacağım. Bir video böyle uzun bir şekilde kamera arkasında neler yaptığımı, neler olduğunu bunları size tek tek göstereceğim. Katlandığımız bazen çukura düşüyoruz. Bazen çukura düşüyoruz. Bazen ayağımız burkuluyor. Ne bileyim. Bazen ben yalnız gittiğim zaman sıkıntı görüyorum. Çünkü eşyaları taşıyorum. Ondan sonra davetten sonra çekim var. Çekimi kendim yapıyorum. Işıklandırma. Bakın şimdi tripod var. Tripoduma koyuyorum. Geçen bir arkadaş bana diyor ki videonun başında kamerayı sana kim tutuyor? Arkadaşım tripod diye bir şey var. Öyle bir teknoloji var. Araştırırsan, internetten bakarsan tripod nedir diye öğrenirsin ne olduğunu. Bir de benim tripodum normal bir tripod değil. Ucuna gimbal takılıyor. Gimbal da hareketli. Yani şöyle gittiğim zaman hafif dönüyor. Böyle gittiğim zaman hafif dönüyor. Genelde kameranın karşısında sabit durmaya çalışıyorum ki hani ağzı olan konuşuyor ya demesinler. Yani bakın kamerayı biri tutuyor sonra o nereye kayboluyor. Bak şimdi evet definenin bekçisine geldim.
Bakın ilk çıktığı makine kayıtlı olduğu için, cihaz kayıtlı olduğu için bakın ne diyor. Makşu'dan ne istiyorsun? Bakın Makşu'dan ne istiyorsun? Makşu bu bizim davete geldiğimiz zaman definenin esas bekçisi. Esas orayı koruyan. Yani ben normalde davette onu çağırdım. Bu artık onun yanında en yakın herhalde o olduğu için bana soruyor Makşu'dan ne istiyorsun? Büyük ihtimal gidip gelecek ve ona söyleyecek. Çünkü Makşu da videonun sonundaki olan kişi. Ben çünkü o şekilde bu videoyu analizleştirdim. Bakın Makşu altında diyor. Definenin bekçisi sen misin? Makşu altında. Yani Makşu altında herhalde. Durduğu yerin altında demek istiyor çünkü. Onu anladım. Çünkü çok şifreli bir şey değil. Makşu altında diyor. Devam edelim. Bakıyor şu an. Bakın yüzü bayan gibi. İzin verilmiyor diyor. İzin verilmiyor. Yani orada da bir yasak var. Kitli bir şey var. Makşu altında çıkamıyor. Burada neyi Yani koruyorsun? Makşu'ya izin verilmiyor. Bir Çıkamıyor şey var oradan. mı burada? İzin yok. İzin Ne? için boynuz gerek diyor. Bakın izin için boynuz gerek. Şimdi boynuzla Fazla bak. bazı tılsımlarda bakın hayvan parçaları var. Hayvan işte sakatatları, hayvanların uzuvları, değişik şeyler mesela incikler var. Boynuz var. İşte çene kısmı var. Mesela bu tılsımı bozmak için işte hayvan kellesi var. Kelle bildiğiniz normal kelle baş yani. Tılsımı bozmak için onu kullananlar var. Define arayanların çoğu bilir. Zaten hoca götürseler hoca zaten diyor define için şu lazım, bu lazım. Devam edelim. Boynuz da bildiğiniz hayvanın boynuzu yani gerçek boynuzu. Yalnızca şöyle bir şey var. Yeni kırılmış bir boynuz olması gerekiyor ki üzerinde hafif kan olsun. Evet şu an kayboldu. Bakalım bir daha gelecek. Boynuz gerek diyor. Boynuz gerektiği için arkadaşlar ezan okunuyor. Ezandan sonra videomuza devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ve bakalım bir daha nerede çıkmış? Evet bir daha şurada çıkmış. Bakın karşıda. Bak gene aynısı. Bak dudaklara bak dudaklara. Evet bir daha şuradan çıkmış. Bakalım şimdi ne diyecek? Bakın yüz hatlar çok belli. Bayan. Buradaki bir bayan görünümünde gelmiş. Burun hatları, ağız ve dudakları bakın konuşuyor, hareket ediyor. Burada resmen yüzü, gözü, her şey tam olarak Senin belli. ismin Bak nedir? ismim Zemşerbun diyor. Zemşerbun. Hoşa'dan sorumluyum diyor. Hoşa bunların Konuş. bağlı olduğu bir yer. Hoşa bunların olduğu bir mahalle gibi böyle bir yaşadıkları bir bölge. Oradan sorumlu bu. Sorumlu olduğu için oradaki asayişi artık oradaki huzur koruyor büyük ihtimal. Bakın bu da diyor boynuz gerek diyor. Buradaki tılsım için de bu definenin tılsımını bozmak için boynuz gerekiyor diyor. Bakın boynuz aynı az önce dediğim gibi kanlı bir boynuz yani yeni kesilmiş bir hayvanın boynuzu da olabilir. Kilit için boynuz gerek. Kilit de bildiğiniz tılsım. Boynuzu boz yani boynuzu konuş. getirdikten sonra kilidi açabilirsiniz. Yani tılsımı bozabilirsiniz. Yani resmen bana tarif etmiş. Tılsımı bozmak için neler yapılmasını tarif etmiş. Çünkü büyük ihtimal oradaki tılsımlı yerdeki o definenin bekçiliğinden hoşlanmıyorlar. İstemiyorlar yani öyle bir şey. Oraya zorla koyulmuşlar gibi bir hissiyat verdi bana. Yoksa böyle kendi sahiplendiği bir şey olsaydı, kendilerinin sahiplendiği bir şey, onu büyük ihtimal bana söylemezlerdi. Bir de arkadaşlar orada bir taş gördük. Şu taş, bu gördüğünüz taş. Bu kadastro taşıymış büyük ihtimal. Öyle söyleyenler var. Elini sürüyor. Yani tam olarak bilinmiyor. Bu taş Yapıyor mu? yani orada tesadüf olabilir. Biz tamam bu taşın burada ne işi var dedik ama Kaldır bir. yani burada daha önce Rumlar yaşıyormuş. Rum köyleri varmış. Sonradan ormana dönmüşmüş. Sonradan işte fındığa çevirmişler. Büyük ihtimal bu taşın orada olması tesadüf. Ama o bulunduğumuz yerde, bu şişik olan yerde define var. Sesi duydun mu? Hemen devam edelim. Bakalım. Bak şu an. Evet şurada kara bir tane ifrit çıktı. Kamerayı lan. Bu kara ifrit de zaten etrafta dolanan Kara ifrit. Zemşerbun'un bir yaveridir büyük ihtimal. Bak tam taşın üstü. Evet şimdi bakın
bir daha çıktı. Bu da Zemşerbun. Esas koruyan bu işte bak. Bakalım ne diyecek. Evet abi. Kimsin? Neden buradasın? Evet, burada görünüyor. Ne zamandan beri buradasın? Bakın burada şimdi Nant yazıyor. İsmin Nant. nedir? Neyi koruyorsun? Nant'ın ne demek olduğunu söyleyeyim size. Nant ve bir de null kelimeler var. Nant cihazın çözemediği sesler. Yani bazı bozuk sesler geldiği zaman cihaz orada önce bir tarama yapıyor, sonra Nant yazıyor. Yani Nant demek Bu var ya. yani no diye anlayabilirsiniz. Bakın null yazıyor. Null. Null da bilgisayar kullanan programcı arkadaşlarımız bilir. Bazı Kimsin? hata veren durumlarda işte Kurduğun olmayan şey nedir? dosyalarda null diye hata çıkar. Error yani. Error gibi görebilirsiniz. Bak yarasa geçti abi. Ha gör. Çünkü ayırt edemiyor. Ses çok düşük olduğu için. Bakın burada da Kimsin? her kelimenin karşısına Kurduğun gelen şey nedir? harfleri koymaya çalışıyor cihaz. Bak yarasa geçti. Tercümede sıkıntılar yaşanıyor. Bakın şu karışık harfler o yüzden çıkıyor. Tekrar null çıktı. Yani dil dosyası yok gibi düşünün. Şimdi bakın Arkadaşlar. değişik bir şekilde geldi. Bakın. Makşu dediği kişi bu. Videonun başında Makşu'dan ne istiyorsun? İşte Bakın tam şurada. Makşu altında dediği kişi bu. Bakın parmağımın ucunda. Bu sefer Makşu'nun kendisi geldi. Bakın ben burada parmakla gösterdim. Bana daha önce ısrarla soran biri vardı. Bakın tam şurada. İşte parmakla göster Sormuş karşıdakine. ya, parmakla İşte gösteriyor. parmakla göster nerede durduğunu, Konuş. onu anlayalım. Tabii bu çok saçma bir şey. Parmakla gösterilip Ne orada işin var burada? işte bir sıkıntı var mı, bir hile, bir efekt var mı onu sormaya çalışıyor bana. Öyle bir şey olması yani saçma bir şey. Parmakla gösterin. Şimdi o kadar saçma bir şey soruyor ki niye saçma diyorum. Efekt olsa parmağını istediğin yerde gösterirsin, orada gösterirsin. Onu da anlamadım neyse. Makşu dediği kişi bu. Bakın yüzü farklı erkek şu. Burada ne işin var? Az önceki kadın olan değil. Bakın Tukşan, Küçücük. öfkesi büyük Tukşan. Salağa bakar mısın? Tukşan dedikleri de bunun büyüğü. Yani Tukşan dediği kişi de bunların hepsinden sorumlu olan bir şey. Yani rütbe rütbe. Bakın Tukşan Vedia'dan sorumlu. Vedia emanettir. Bunu düşünsene. Yani bunlara emanet bırakılmış. Bunlara emanet bırakılmış. Ne emanet bırakılmış? Tılsım yapıldığı zaman altın bunlara emanet olarak bırakılır. Bunlar daha sonra da o emanette sahiplenirler. Yani Tukşa yani Vedia'dan sorumlu diyor. Tukşa emanetten sorumlu ve onu size vermeyecek diyor. Benim oraya geldiğimi zannediyor. O altını alacağımı zannediyor. Tılsımı bozacağımı zannediyor ve Tukşa çok öfkeli. Tukşa oradan şeyle Vedia'yı sana emaneti sana vermeyecek diyor. Vedia artık bize ait diyor. Bakın Vedia dedikleri aynı dediğim gibi emanet olarak bunlara bırakılmış ve artık bize ait diyor. Bakın burada bize ait diyor. Çünkü şimdi sahiplenmişler. Aradan bayağı bir zaman geçtiği için sahipleniyorlar. Evet, Vedia artık bize ait diyor. Yani bizim onlar. Vedia artık bizim. Açık açık söylüyor. Emanet artık bizim, almaya çalışırsan seninle mücadele ederiz gibi bir hava vermeye çalışıyor, bir konuşmaya çalışıyor. Şimdi ben istesem o tılsım bozulur mu diye sorarsanız ben o tılsımı bozabilirim. Vedia da artık onların olmaz, çıkarabiliriz. Çünkü insanoğlunun yapamayacağı bir şey yoktur. Rabbimiz her şeyi bizim emrimize vermiştir. Rabbimiz bize öyle bir güçler, öyle bir yetenekler vermiş ki hiçbirimiz farkında değiliz. Devam edelim. Bakalım. Makşu bir daha çıkacak mı? Burada Bakın mısın? şimdi Kaç görünmeden bakın biz sürekli buradayız diyor. Biz sürekli buradayız. Tamam sürekli orada olduğumuzu biliyoruz. Sayımız oldukça fazla. Sayımız oldukça fazla dedikleri bizim göremediğimiz bir sürü var. Gidin buradan diyor. Tehdit ediyor. Tehdit etmeye çalışıyor. Ne olursa olsun gücü yetmese bile illaki bir şekilde saldırmaya çalışıyor. Tırmık atmaya çalışıyor. Bir tane kırmızı bayan kadın. O şekilde konuşuyor. Bakalım devam edelim. Tekrar çıkacak mı? Çıkan da o da erkekti. Evet tekrar çıkmayacak. Sinirliydi. Bu videoda bu şekilde. Hemen diğer videomuza geçelim. Bakalım orada neler söylenmiş. Evet Define'den sonra bakın Arçura. Arçura beni etkileyen videolardan bir tanesi. Arçura'nın daveti. Arkadaşlar Arçura mitolojide zaten cinmiş. Arçura boynuzlu cin olarak. Boynuzlu mu bilmiyorum mitolojide nedir. Davette Arçura yazıyor. Arçura'nın daveti yazıyor. Böyle bir şey geleceğini de bilmiyordum. Değişik bir şekilde tarif ediliyor çünkü Arçura. Arçura'da da baya bir
etkilendim orada. Gerçekten Arçura çok Sakallı farklı bir boynuzu. şeydi. Yani beni gerçekten etkileyen videolardan bir Sen tanesi de Arçura mısın? Arçura'ydı. Hemen videomuza başlatalım. Of. Bakın Arçura çıktı şimdi. Karşıdan bakıyor önce. Önce beni çözmeye çalışıyor. Birisini ilk defa görüyorum. Davet kim? Boyut kapısı açıldı. Bak. Geldi. Arçura mısın? Bakalım ne diyecek. İsmin Arçura mı? Sen şamanist misin? Allahu Ekber. Arkadaşlar şamanistlik nedir? Şimdi bunlar şamanistlik ayinine göre çağrılıyordu. Şimdi Ertuğrul dizisini izleyenler bilir. Orada Moğolların yaptığı böyle büyücüleri var. Moğolların büyücüleri. Böyle şey yapıyorlar. Def çalıyorlar. İşte küller etrafına kül döküyor. Yüzüne kül döküyor. İşte bir ayin yapıyor orada. Değişik bir şeyler yapıyor böyle. Bir ritüel yapıyor. Onlar aslında orada cin padişahının ruhunu çağırıyor. Bakın ruhunu çağırıyor. Ve dikkat ederseniz o daveti yapan o büyücü, defi çalan büyücü böyle değişik bir ruh haline giriyor böyle. Orada anlattıkları, dizide anlatılan gerçek. Şamanların yani şamanizmde yapıyorlarmış bunu. O ruh güya onun içine giriyor. Tabi musallat oluyor orada. Böyle bir titriyor. Tabi büyücü olduğu için ona içinde fazla kalmıyor. O ruh onun içine girdikten sonra güya o ruh onlara yardım ediyor. Yani önce soruyor sen şamanist misin? Çünkü şu davetin yani şamanist davetine benziyor. Devam edelim. Bakın. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun diyor. Çünkü bir şey sormam lazım. Bu davetleri yaptığınız zaman bir şey istemeniz lazım. Ya bir şey sormanız lazım. Ya da bir şey yaptırmanız lazım. O yüzden bana soruyor yani doğal olarak ne istiyorsun? Ben de tabii duymadığım için şu an anlamıyorum. Bakın çok değişik bakıyor böyle. Çözmeye çalışıyor. Çünkü cevap gitmiyor. Devam edelim. La ilahe illallah. Kayboldu. Bakın bir şeyler daha söyledi. Orada anlaşılmadı. Alttan bir şeyler değişik şeyler geçti. Ben hemen devam edeyim. Atlatarak geçiyorum. Bakın burada bir daha göründü. Karşıda. Bakın burada bir daha göründü ve Arçura. ben burada bayağı bir etkilendim çünkü aynı şey gibi duruyordu. İsmin Arçura mı? Üzerinize sıçrayacak bir aslan şeklinde duruyordu. Efendi bu gam çağrısı diyor. Bakın gam çağrısı. Arçura. Yani gam çağrısı bu davet hakkında söylüyor. Gam çağrısı da büyük bir davet olarak görünüyor. Bakın külleri Benimle burada ne konuşabilirsin. demiş? Külleri suya at demiş. Bakın kül bende kül oluyor. Genelde ben davetleri yaptığım zaman hani bazı sıkıntılı durumlar için yanımda bulunduruyorum. Tılsım bozma için. Yani her an işte daveti bozmak gerekir bir şey olur. Arkadaşlar şu an O külü dağıttığın zaman yani suya karıştırdığın zaman kesinlikle davet bozuluyor. Bana külleri suya at diyor. Külleri suya attığım zaman özgür kalacak. Yani çıkıp gidecek. Bakın burada bir daha söylüyor bana. Külleri suya at. Külleri suya atar mıyım ben hiç? Yani öyle söylemeye çalışıyor bana. Belki de ikna edecek. Külleri suya atalım da tılsım bozulsun. Tılsım bozulduktan sonra tabii ki buradaki Arçura nereden ne geldin yapacak? buraya? Bağlı olduğu yer bozulacak. İsmin Arçura mı? Bağlı ya şu an. Hem davet bozulacak hem kendi açılacak. Bakalım daha devam edelim ne diyor. Şu an bakıyor değişik bir şekilde bakıyor. Senden daha Korkunç. büyük var mı? Arçura'nın da boynuzlarını Kral gördüğüm sen zaman misin? çok acayip bir şeydi ya. Çok değişik bir şeydi. Ondan da gerçekten etkilendim yani. Arçura bayağı bir korkunç. Yüzü insan gibi. Arka kısmı bir değişik görünmüyor. Böyle çok heybetli bir şeydi. Arkadaşlar Videoda da çok aşırı net görünmüyor. Çünkü onlar da aşırı net görünmüyor aslında. Bana diyorlar hani videoda niye çok net değil? Arkadaşlar normalde de net değil. Yani hangi kamera olursa olsun bu kadar ya ancak göreceğiniz görüntü bu kadar yani. Bunun üstü yok. Çok net bir kamera da koysanız etraf net gözükecek ama o görüntü gene aynı. Yani daha net bir şey çeken, daha net bir kamerayla çekebilen çıkıyorsa çeksen kardeşim. niyetim seni Evet rahatsız burada etmek diyor değil. ki beni neden çağırdın? Soruyor tabii işte hani görevim neydi Çok eski demek istiyor. tarihlerden geldin. Bir Kaç görev ver. yaşındasın? Ay ışığında 3 damla dök diyor. Bakın 3 damla. Kalk. Bu da şamanizm ayinlerinde, şamanizm büyülerinde ay ışığında yani dolunayın olduğu zamanlarda 3 damla kan dökerler külün üzerine. La ilahe. Bakın onu yapmaya çocuklarım etrafında diyor. Tabii bunu biz biliyoruz zaten. Etrafı doludur bunun
iblislerin, işte onların çocukları olur. Bakın Arçura benim oğlum diyor. Bu Arçura benim oğlum diyor ama yalan söylüyor. Arçura kendisi öyle yapıyor ki ben çünkü Arçura'nın davetini yapmışım. Hani onu rahat bırakayım. Ondan artık onu bırakayım, Arçura'yı çağırmaya çalışayım, oğlunu çağırmaya çalışayım diye beni yanıltıyor. Bizim hakim olmamız gerekiyor diyor bak. Diyor ki biz insanlara, yeryüzüne hakim olmamız lazım diyor. O gerekiyor diyor. Olamazsınız. Rabbim bu şekilde izin vermemiş çünkü. Sıra sende, ipleri çöz hadi diyor. Hani aklınca bana ben senin istediğini sana verdim, sana söyledim. Şimdi sen de ipleri çöz. İpleri çözersem açık kalacak burada. Arkadaşlar dikkat ederseniz benim son yaptığım davetlerde, Hikmet abinin bana verdiği kitaptaki davetlerde genelde ızdırap çeken cinler var. ızdırap çekenler var böyle. Bir şekilde hapsedilmiş. Bu kitapların çoğunda da hani tam olarak net olarak bir bilgi yok. Yazılmış, davetler yazılmış. Açıklama da vardır. Bazı kitapların sayfaları da eksik. Belki de başında yazar. Buradaki cezalandırılmış olan varlıklardır diye. Ama o şekilde değil. Sıra sende, ipleri çöz diyor. Devam edelim. Bakalım ne demiş başka. Sonra minnettar kalırım. Tabi istediğini yaparsam, ipleri çözersem minnettar kalacak bana. Bismillah. Bakın boyu uzuyor. Hadi efendi gerekeni yap. Şimdi efendi bak- demesinin sebebi, dikkat ederseniz son davetlerden 3 tane, 4 tane, 5 tanesi hepsi bana efendi diyor. Efendi demelerinin sebebini size şu şekilde anlatayım. Benim yaptığım davetler, bakın Kaf davetinde mesela aynı şey vardı. Kaf davetinde şöyle bir şey var. 3 tane cin padişahını çağırırsın, emrin altına alırsın. Hüddamlık şeyinde var bu. Eğitimlerinde de var. Arçuran yüzü insan. Emrin altına alırsın ve o daveti yaptığın zaman o davette farklı bir yöntem var. Şimdi benim yaptığım davetlerde de çoğu yöntemler o şekilde. O yüzden beni efendi olarak, hani efendi bana o şekilde söylüyor. Hani efendi söyle yapayım, işte sor söyleyeyim gibi şekilde o şekilde görüyor ve bana efendi diyor davetlerden dolayı. Kafası çok değişik. Devam edelim. Gerekeni yap. İkide bir soruyor işte gerekeni yap. Külleri at, tılsımı boz. Allah. Damla lazım. Efendi. Arçura. Arçura bu Dediğimi şekilde tekrar konuşuyor. La ilahe illallah. Devam edelim. Muhammeden Bakın Resulullah. küçüldü, sinirlendi. Değişik bir şey oldu. Yerin altına doğru girdi. Arçura tekrar Bakın et. şimdi La ilahe bakıyor, illallah, hafifçe bir Muhammeden uzadı. Öfkelendi sanki. Şu an yan yan bakıyor. Saldıracak, saldırma şeklindeymiş gibi. Ay, Hani ben işte açığım, saldırabilirim gibi bir hava veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ki daveti bozalım, gitsin. Bakın boyu uzuyor. Sinirlenme Arçura şekilleri sakin ve ol. korku verme şekilleri. Gerçekten çok Ama korkunç. küçüldü. Ama küçüldü. Yani Çok kuvvetli. yaptığımız videolar Aa, gerçekten çocuk korkunç. Bazı arkadaşlarımız var. Hayır. Eğer etkileniyorsa izlemesinler. Ben size o şekilde söyleyeyim. Etkilenen çok kişiler var. Dualarımızı okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi şeyin filardi ve lefü semai ve huve semilalim. Okuyun dualarınızı. Ayetel Kürsü okuyun. Ayetel Kürsü okursanız zaten %100 koruma altında olursunuz. Yatmadan önce bakın karabasan görenler Ayetel Kürsü okusun. Devam edelim bakalım. Konuşmuş mu? Daha ne söylemiş? Evet kayboldu. Bakalım bir daha çıkmış mı? Devam edelim. Bakıyorum. Evet şurada bir daha gözüküyor. Bakın otların arasına girmiş. Dikenlerin arasında. Arkadaşlar oraya bir insanın girmesi imkansız. Öyle pis bir dikenler var ki oralarda. Yani ben yürüdüğüm zaman da paçalarıma bir dikenler yapışıyor. Dikenlerle beraber böyle büyük çalılar, çırpılar seninle beraber geliyor. Arçura. Boynuzlara bak. Bakın Arçura benim oğlum diyor. Tamam benim oğlum hani benden vazgeç bırak beni diyor. Arçura onun oğlu değil. Biz Arçura'nın davetini yaptık ve Arçura geldi. Arçura Devam öfkelenmene edelim. gerek yok. Kül getirirsen her şeyi konuşabiliriz. Arkadaşlar kül bir anlaşma. Külü getirirsem, dediği tılsımı bozarsam o da özgür kalacak tabi. İpleri de açılacak, bağlamalar açılacak. O yüzden anlaşma yapabiliriz diyor. Bakın bir şeyler söylüyor, bir şeyler yaptırmanın peşinde. Şu an saklanıyor. Değişik bir hareketler yapıyor. Bak, Bakar mısın? bakın saklandı şu an. Bak. Arçura Tekrardan görevini söyle. çıkacak. Bakalım burada bir şey diyecek mi? Bakın benim görevim öfke. Şu an benim görevin öfke demesinin sebebi şu. Şimdi evde tartışırsınız mesela. Arkadaşınla tartışırsın, eşinle tartışırsın, biriyle tartıştığın zaman o tartışmaya sebep olan zaten iblisin ta kendisidir. Yani bu da onlardan bir tanesidir. Görevi öfke yani insanları öfkelendirmek, insanlara kızdırmak ve bu öfkeyle kötü Gözlere bak.
Fiillerde bulunmak. Beni özgür bırak artık diyor bak. Özgür bırak, beni bırak. Daveti bitir demek istiyor. Beni bırak, yoluma gideyim diyor. Arçura Evet, nereden geldin? bakalım devam edelim. Şu boynuzlara bir bakalım. Bakıyor. Allahu Ekber. Bakın boynu uzuyor. Diğer tarafa Evet kaydı şu mı? an bir konuşma yok şu an. İzleyelim. Bakın çok tuhaf şekilde. Bakın tam yanında da bir tane daha var. O da onun askeri de olabilir. Allah Ve Allah. onun yardımcısı Bakın bir da tane daha var olabilir. şurada. Bak. Ve belki kaç tane var etrafında. Sadece ona odaklandığım için Arçura. benim göremediklerim de var. Bakın adamları. Evet. Allahu Ekber. Bakıyor. Girdi bak. Kayboldu. Of. Tam uzaklaştırma yaptığım anda kayboldu. Şimdi yanındaki Arçura. Devam edelim. Devam edelim. Şöyle bir ileriye gelelim bakalım. Bakın bir daha çıkacak. Hah Etraftaki işte. siniklere bakın. Şimdi burada bir daha gözüktü. Arçura. Bakın burada da öyle bir şey gözüktü ki toprağın içinden resmen oradaki yerin altından çıkıyor. Bakın uzuyor. Bakın. Uzuyor. Bakın bayağı bir Arçura, uzadı. sakın öfkelenme. Burada şimdi ne diyecek? Kızmana gerek yok. Bildiklerini söyle. Burada ne Görevin diyeceğini nedir? Arçura, şu uzaylılar an var mı? merak ediyorum. Bakın bakıyor. Türklerin tarihi nedir? Feza'daki Kaç cinler yaşındasın? her yerde. Bakın Feza uzay demek. Yani uzayda da cinlerin olduğunu söylüyor. Her yerde. Çünkü arkadaşlar cinler böyle havaya, suya, işte sıcaklığa, soğukluğa ihtiyaçları yok. Bakın Feza'daki cinler her yerde diyor. Yani orada da var. Anlamında. Hangi boyuttasın? Şu an sen bizim boyuttasın diyor. Arkadaşlar boyut kapısı açıldığı zaman ben aslında boyut. Yani şöyle bir şey var. Ben davet yaptıktan sonra boyut kapısı açılıyor. Boyut açılıyor. Ben onların boyutuna giriyorum daha doğrusu. O şekilde söylüyor. Bize göre de o bizim boyutumuza geliyor. Bakın ben sizin boyutta değilim diyor. Ama o bizim boyutta görünüyor şu an. Burada farklı bir şey söylemeye çalışıyor. Gözlere bakar mısınız? Devam edelim. Arkadaşlar gözü bir... Bakın kamera müdahale ediyor. Görüyor musunuz? Çeneye bakın. Of gözler kırmızılaştı bakın. Kırmızılaştı gözleri. Evet, burada herhalde başka bir şey söylemeyecek. Aynen başka bir şey söylemeyip kayboluyor. Boyu uzuyor, sinirleniyor. Kapat diyor. Git diyor, daveti söndür diyor. Bir şeyler anlatıyor. Şimdi en ileriye alalım ve bakalım sakin burada ol. ne demiş. Bakın burada kötü bakıyor. Kayboldu. Şimdi evet ileriye aldım. Allah. Burada bakalım Kayboldu. bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar burada da tepelik bir yerde çıktı. O tepelik yer çok tuhafıma gitti. Dümdüz bir yerde neden tepelik bir şey var? Hiç anlamadım. Değişik bir şekilde tepelik çıktı orada. Arkadaşlar bu videolara reklamları YouTube kendi otomatik olarak ekliyor. Bakın peş peşe reklam çıktığı zaman benim yaptığımı zannetmeyin. Bakın şuradan şimdi bakıyor bana. Bakalım burada ne demiş. Zarar görmek istemiyorsan O yerin altına giriyor bakın. burayı terk et. Tehdit ediyor. Yani terk etmesem ne olur derseniz hiçbir şey olmaz. Çünkü şu an kendi tehdit ediyor. İnsanların kendi yapısına göre yani korkan biri olsaydı mesela onu duymuş olsa ben duymuş olsam ben gene mesela devam ederdim. Korkan biri olsa orayı terk eder çünkü korkar. Tehdit ediyor. Burayı terk et diyor. Sana yardımcı olamam diyor. Bakın burada sana yardımcı olamam. Çünkü onun istediğini yapmadım. Yardımcı olamam diyor. Onun istediğini yapmadım ve onun istediği şekilde davranmadım. Bakın kayboluyor. Resmen toprağın içine giriyor. Arkadaşlar o tümsekliğin arka tarafı derin falan değil. En fazla şöyle bir karış. Ve orada inip çıkıyordu. Kayboldu. Bakın şimdi yükseldi. Boyu bayağı bir uzadı.
Bunlar bürünme yoluyla geldikleri için çok farklı bir şekilde görünüyorlar. Her istedikleri şekle bürünüyorlar. Esas yüzleri böyle değil. Esas yüzlerini arkadaşlar, cinlerin gerçek yüzlerini sadece peygamberler görmüştür. Şu an cinlerin gerçek yüzünü kimse görememiştir. Bakın, cinleri ben gerçek manasıyla gördüm diyen kişi cehennemliktir diye söyleyen bir alimimiz var. Devam edelim. Evet, bu video buraya kadar. Burada başka bir konuşma yok. Efendi emrini bekliyorum diyor. İstediğini söyle bana diyor. İstediğini yaptır. Bu da tabii Hüddamlık'ta da var. Çağırıyorsun, soruyorsun. Büyü nerede? Kim büyü yapmış? Nerede yapmış? Arkadaşlar, onu da size açıklık getireyim. Ona da size açıklık getireyim. Şimdi çağırırsınız, sorarsanız kim büyü yapmış? Bu da gider. Mesela büyü yapan kişinin mesela evini biliyordur. İşte mesela farz et, Isparta'da bir adam bir kıza büyü yapmış. Hemen soruyorsun. Hemen etrafındakilerine soruyorlar. Cinler çünkü. Gidiyorlar o tarafa. Adamın evine gidiyorlar. Adamın evinin bölgesindeki cinlere soruyorlar. Bu büyü yaptı mı? Yaptı. Nereye yaptı? Şuraya yaptı. Nereye gömdürdü? Buraya gömdürdü. Hemen oraya gidiyorlar. Oradaki cinlerden soruyorlar. Buraya büyü gömen var mı? Diye. Var diyorlar. Nereye gömdü? Buraya gömdü. Çıkar işte diyor. Adam da tabii Hüddam da benim dayım da aynısını yapıyor. Dayım da işte arıyor beni. Mesela diyor ki işte çam ağacının dibindeki büyüyü çıkarabilirsin diyor. Orada oraya işe çıkar diyor. Orayı kaz diyor, çıkar diyor. Aynı onun gibi. Bana sorarsanız aslında emir altına almak ister misin? İstemem. Ben şu an bu şekilde ileriden olacak belli değil. Belki de olabilir. Ama şu an istemiyorum. Bu davetlerin hepsini deneyeceğim. Tam 142 tane davet sırf Hikmet abinin bana verdiği kitapta var. Onun dışında da birçok davetler var. Şu an davetleri yapıp deniyorum. İyi kötü herkes aklında veya fikrinde bir şeyler anlamıştır. Bundan sonraki videolarda da size yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoların analizini yapmak için böyle ara ara videolar yapıp sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Hoşça kalın.